Merhaba arkadaşlar, Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Görmekte olduğunuz bu robayı bugün sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Çok şık ve kolay bir roba arkadaşlar. Tunus işi teknikleriyle yapılıyor. Tunus işi yapan arkadaşlar bilir, Tunus işinde fazla seçeneğimiz olmuyor. Bakın açılmış hali bu şekilde. Hırka, yelek, hatta elbise yapımında kullanabileceğimiz güzel bir roba çalışması arkadaşlar. Bu roba çalışmamıza yakadan zincirler çekerek başlıyoruz. Yapılış teknikleri 2 sıra haroşa, 1 sıra düz şeklinde oluyor. Başlangıçta ön patlardan kolların her iki tarafından arttırmalar yaparak bir üçgen şekli elde edesiye kadar devam ediyoruz. Bu robada ön patlar uç uca değdikten sonra önden arttırmayı bırakıyoruz. Ön patlara düz devam ediyoruz. Kol çevresindeki arttırmalarımız roba bitimine kadar devam ediyor. Bu Tunus işi roba yapımına geçelim. Robamızın yapımına 40 adet zincir çekerek başlıyoruz. Kırk zincirimizi çektik. Şimdi bu 40 zincirin üzerine her zincirden birer ilmek alarak bir sıra Tunus işi yapıp çekelim. Zincirimizin üzerine 40 ilmek yaparak Tunus işi tekniğiyle bakın ilmekleri çektim. Bu şekilde bir sıramız oluştu. Şimdi ikinci sıramızda roba ayrımlarını artık yapacağız. Kolları ve ön patların arttırım yerlerini bu sırada belirlemiş olacağız. Bakın ilk iki ilmek arasından ön pat arttırımı için bir ilmek çıkartıyorum. Takip eden ilmeği haroşa olarak alıyorum. Hemen yanındaki boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Ön ile kolu ayıran ayrımdan bir arttırma yaptım. Bu da ayrımı yapacak olan çizgimiz arkadaşlar. Kola geçiyoruz artık. Koldan bir arttırma yaptım. Takip eden 9 ilmeği kol için haroşa örgü olarak örüyorum. Ve 9. Bakın 9 ilmeği haroşa örgü olarak ördüm. Hemen bir sonraki ilmekle bu son yaptığımız ilmek arasındaki boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Koldaki arttırmamı yapıyorum. Kol ile arkayı ayıracak olan ayrım noktasını düz Tunus işi olarak yapıyorum. Arka bölüme geçiyoruz artık. Arka bölüm için bir arttırma yapıyorum. Takip eden 14 ilmeği haroşa olarak arka bölüm için örüyorum. On dördüncü ilmeğimi ördüm. Şimdi arka ile diğer kolu ayıran ayrım çizgisini yapacağız. Arkadan bir arttırma yaptım boşluktan alarak.
ayrım çizgisini düz tunus işi olarak örüyorum. Koldan ilk arttırmamı yapıyorum. Diğer kolda 9 ilmek haroşa yapmıştık. Burada da aynı şekilde 9 ilmeği haroşa yapıyoruz. Ve 9. Kol içinde 9 ilmeği haroşa yaptık. Hemen yanındaki boşluktan bakın, kol ile ön parçayı ayıracak ayrım çizgisine geldik. Koldan bir arttırma yapıyorum. Kol ile önü ayıran ayrım çizgisini düz olarak örüyorum. Ön parçadan bir arttırma yapıyorum. Bir ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. Son ilmekle 2 ilmek arasındaki boşluktan diğer ön pat için bir arttırma yapıyorum. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Hepsini birer birer tığ yardımıyla çekiyoruz başa kadar. Bütün ilmekleri çektik. Bakın roba yerlerimiz belli oldu. Şimdi bir sıra daha yaparsak daha belirgin olur robamız. Yine ilk 2 ilmek arasından ön pat için bir arttırma yapıyorum. Takip eden ilmekleri diğer ayrıma kadar haroşa örgü olarak örüyorum. Bakın, kol ile önü ayıran ayrım çizgisine geldik. Burada ön pat için bir tane arttırma yaptım. Ayrım çizgisini düz ördüm. Koldan bir arttırma yaptım. Diğer kol ile arkayı ayıran ayrıma kadar bütün ilmekleri haroşa örgü olarak örüyoruz. Ayrım çizgisine geldim, bakın yine koldan bir arttırma yapıyorum. Arka ile kolu ayıran ayrımı düz örgü örüyorum. Arka parça için arttırma yapıyorum. Takip eden ilmekleri diğer kol ile arkayı ayıran ayrıma kadar haroşa örgü olarak örüyorum. Bakın, ayrım çizgisine geldik yine. Arka parçadan bir arttırma yapıyorum. Ayrım çizgisini düz örgü olarak örüyorum. Koldan arttırma yapıyorum. Koldaki ilmekleri önle kolu ayıran ayrıma kadar haroşa örgü olarak örüyorum. Bakın, ayrım çizgisine geldik. Koldaki arttırmamı yapıyorum. Ayrım çizgisini düz örgü örüyorum. Ön parça için arttırma yapıyorum. Son ilmek kalasıya kadar kaç ilmek varsa hepsini haroşa örgü örüyorum. Ve sondan bir önceki boşluktan bir ilmek arttırması yapıyorum. Ön pattaki üçgen şekli elde edebilmek için. Hepsini yine birer birer tığ yardımıyla çekiyoruz başa kadar.
Bütün ilmekleri çektik. Şimdi bu sırada haroşa örgü yapmayacağız. Bir sıra düz örgü halinde öreceğiz. Yine ilk ön pattan bir arttırmamı yapıyorum boşluktan. Takip eden ilmekleri artık düz örgü halinde örüyorum. Bakın ayrıma geldim. Yine arttırma yapıyorum. Arttırmayı düz yapıyorduk zaten çizgimize. Kola geçtik bakın. Koldaki ilmekleri de düz örgü halinde hepsini alıyoruz. Ayrım çizgisindeyiz yine. Koldan arttırma yapıyorum. Ayrım çizgisini düz alıyorum. Arka parçadan arttırma yapıyorum. Arkadaki ilmeklerin hepsini düz olarak tığımın üzerine alıyorum. Kol ile arkayı ayıran ayrıma geldik yine. Arttırma yapıyorum. Arttırma çizgisinden önce düz örgü örüyorum arttırma çizgisini. Koldan arttırma yapıyorum. Koldaki ilmeklere devam ediyorum. Arttırma çizgisinde yine koldan arttırmamı yaptım. Arttırma çizgisini düz ördüm. Ön parçadan arttırma yaptım. İlmekleri son ilmekten öncesine kadar düz örgü örüyorum. Bakın son ilmek kaldı. Son ilmekten bir önceki boşluktan bir arttırma yapıyorum. Son ilmeği düz örgü olarak alıyorum. Hepsini yine tığ yardımıyla başa kadar çekelim. Bütün ilmekleri çekerek bakın başa kadar geldim. Bir robamızı nasıl gittiğine bir bakalım. Bakın şu şekilde roba şeklini almaya başladı. Buraya kadar 2 sıra haroşa yaptık. Bir sıra düz örgü ördük. Şimdiki sıramız yeniden haroşa örgü olacak. İlk boşluktan arttırmamı yapıyorum. Takip edenleri ayrım çizgisine kadar haroşa örgü halinde alıyoruz. İlmek sayılarımız giderek artıyor. Bakın ayrım çizgisine geldik. Ön parçadan bir arttırma yapıyorum. Ayrım çizgisini düz tunus işi yapıyorum. Koldan arttırma yaptım. Koldaki diğer ilmekleri arka ile kolu ayıran ayrıma kadar haroşa örgü halinde yapıyorum.
Arttırma yaptım ayrım çizgisinden önce. Şimdi ayrımı düz yapıyoruz. Arka parçadan arttırma yaptım. Arka parçadaki ilmekleri haroşa örgü halinde devam ediyoruz. Yine ayrıma geldik bakın. Burada da arttırmayı unutmayalım. Ayrım çizgisi düz. Diğer ilmekler haroşa şeklinde devam ediyor bu sıramızda. Önle kolayla ayrıma geldik yine. Düz örgümü ördüm. Ön pattan üçgen için arttırma yapıyorum. Son ilmeği düz örgü olarak alıyorum. Hepsini yine tığ yardımıyla başa kadar çekelim. Bütün ilmekleri çekerek başa kadar geldim. Bakın ön parçalar üçgen şeklini alıyor. Şimdiki sıramızda tekrar haroşa örgü gideceğiz. İlk baştan bir arttırmamı yaptım. Takip edenleri haroşa örgü halinde ayrım çizgisine kadar yapıyorum. Ayrım çizgisini düz örüyoruz. Arttırmamızı yapıyoruz. Diğer ilmekleri haroşa şeklinde devam ediyoruz. Arttırım çizgisini düz yapıyoruz. Tekrar arttırım çizgisindeyiz. Bakın
düz örgü örüyoruz arttırım çizgisine. Yine arttırım çizgisindeyiz. Düz örgü örüyorum. Ön parçanın haroşa örgülerini örüyorum. Diğer ön parçada ön pat için arttırmamı yapıyorum. Son ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Şimdi hepsini yine birer birer çekelim. Bu sıramızı da bitirdik bakın. Robamızın bu ön patlardan arttırımını, üçgen şekillerini bu iki yaka ucu birleşesiye kadar örelim. Sıra sayısı vermiyorum çünkü sıra sayısı başladığımız ilmeklerin sayısına göre değişebiliyor. Robanın yapımına 40 ilmek ile başladım. Robamız bu şekilde 2 sıra haroşa, 1 sıra düz, 2 sıra haroşa, tekrar 1 sıra düz şeklinde bu ön patlardan arttırmalar yaparak iki uç birbirine değesiye kadar örelim. Daha sonra bu ön patlardan arttırma işlemini bırakacağız. Sadece bu kol kenarlarındaki 4 noktadan arttırmalarla robamıza devam edeceğiz. Benim yapacağım robada ön patlardan arttırım için bakın birleşim oldu önlerde. Artık bu ön patlardan arttırımı ben burada bırakıyorum. Bu önlerden arttırma yapmadan sadece kol çevresindeki bu 4 noktadan arttırmalarla robama devam ediyorum. Hemen bir başlayalım bakın. Benim yapacağım roba küçük olduğu için şu anda ön parçada 16 tane ilmek var. Ön pattan arttırma yapmıyorum. İlk ilmeği tunus işi haroşa tekniği olarak alıyorum. Takip edenleri de arttırma noktasına kadar haroşa olarak alıyorum. Sizin düz gelmiş olabilir belki. Benim haroşa sıramda bakın. Robamızı 2 sıra haroşa, 1 sıra düz şeklinde örüyorduk. Ayrıma geldim. Ayrım noktasında bakın kol ayrımının noktasında ön parçadan arttırma yapıyorum. Ayrım çizgisini düz örüyorum. Koldan arttırma yapıyorum. Takip edenleri de nasıl denk geldiyse öyle örüyoruz. Bende haroşa tekniği var. Bu şekilde önlerden arttırma yapmadan bu kol çevresindeki arttırmalarla bize gerekli olan ölçüde örelim, gelelim. Robanın ön patlardan
arttırmasını bıraktığımız yerden itibaren gerekli olan roba yüksekliğini yaparak geldim. Hemen elde etmiş olduğum robanın yüksekliğini ölçüyorum. Bakın 9 santim. Bu da 0-3 aylık bebek için yeterli bir ölçü roba yüksekliği olarak. Robamızın açık hali bu şekilde. Kapalı hali de bakın bu şekilde. Artık bir hırka veya yelek olarak devam etmek için hazır bir robamız var elimizde. Robamızı yakadan başladık. İlk önce kol çevrelerinden ve ön patlardan arttırma yaparak 6 noktadan arttırmalarla belli bir mesafeye kadar ördük. Benim yapacağım model için bu önlerin birbirine değmesi yeterli oluyor. Ama siz ilikli, düğmeli yapacaksanız ön patları şu şekilde üst üstüne binmesi için onu ayarlayarak bu üçgen yapımını bırakabilirsiniz. Üçgen uç ucuna değdikten sonra ön patlardan arttırımı bıraktım. Sadece kol çevrelerindeki 2 noktadan arttırma yaparak istediğim ölçüye getirdim robamı. Robayı 2 sıra haroşa, 1 sıra düz, 2 sıra haroşa, 1 sıra düz teknikleriyle tamamladık. Biz bugün bu robayı 0-3 aylık bebekler için çalıştık. 9 santim yükseklik yaptık. Siz 3-6 aylık bebekler için yapacaksanız bu yükseklik 10 santim. 6-12 aylık bebek için yapacaksanız 11 santim. 1-2 yaş arası bebekler için yapacaksanız da 13 santim yapmanız yeterli olacaktır. Daha büyük yapmak istiyorsanız 2-3 yaş arası 13 santim, 14 santim yapabilirsiniz. Bu robanın anlatımını burada bitiriyorum arkadaşlar. Artık robamıza hırka veya yelek olarak alt kısmını devam edeceğiz örgümüze. Siz ne yapmak istiyorsanız ona göre devam edebilirsiniz. Anlatımımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.